Günümüzde akran zorbalığı neden arttı? Ya arttı mı artmadı mı kısmını bir araştırmaya dayalı olmadığı için çok söyleyemem ama görünürlüğünün arttığını söyleyebiliriz. Sosyal medyanın özellikle olanakları sayesinde görünürlüğü daha çok artmaya başladı. Çünkü zorbalar aslında zorbalıklarının görülmesini isterler. Bu nedenle daha sık görüyoruz. Bu görünürlükle ilgili kısmı ama zorbalığın genel olarak özelliklerine bakmak daha doğru olabilir. Neden biri diğerine zorbalık yapar? Zorbalık aslında empatiyle ters düşen kavramlardan bir tanesi. Çünkü özellikle çocukların birbirine karşı yaptığı zorbalıkta en önemli sorun empati eksikliği. Karşı tarafın canının ne kadar yandığını bilmemek aslında bizi o kadar can acıtıcı bir şey yapmaya zorluyor. Çocuklar zorbalık niyeti olmadan çoğunlukla aslında zorbalık yaparlar. Çünkü zorbalık bir tarafın karşı tarafa yaptığı bir eylemden çok onun hissettiğidir aslında. Bunun size ne hissettirdiği, uğradığınız şeyin zorbalık olup olmadığını söyler. Çocuklar kendi aralarında çok şiddetli şakalaşmalar yaparlar. Bu ona zorbalık gelmez. Ama güvenmediği birinden ve tehdit altında olduğu durumda karşılaştığı şey ona zorbalığa uğradığını hissettirir. Bunun öncelikli nedenini bence empati eksikliğinde aramamız gerekebilir. Empati, bir arada yaşayan insanların kalabalık topluluklarda daha yüksek olandır. Çünkü sürekli insanla temas ediyor olmanız, o insanlarla birlikte oluyor olmanız, onları daha çok anlamanızı sağlar. Birini anladığınızda, birini tanıdığınızda, onun hassasiyetlerini bildiğinizde buna daha dikkatli olmak bir alışkanlığa dönüşmeye başlar. Ama günümüzün daha bireysel yaşanan, kapalı toplumlarında ve herkesin öteki olarak tanımlandığı alanlarda zorbalığa maruz kalmak, empati eksikliği dolayısıyla ne yazık ki daha çok artıyor. Özellikle liseli çağlardaki çocukların birbirlerine karşı zorbalığı bazı ülkelerde artık okul terkinin birinci nedenine dönüşmeye başladı. Belki izliyorsunuz bazı televizyon programlarında zorbalık nedeniyle intihar eden çocuklar için artık diziler ve filmler yapılmaya başladı. Bunun birkaç nedeni var. Biri, yeni dijital topluluklarda şiddet çok kolaylıkla uygulanabilen ve gösterilebilen bir şey. Aslında bu bir taraftan oyunun günlük hayata taşınması diye bakabiliriz. Oyunda yaptığı ve can kazandığı ya da can kaybettiği, kolaylıkla yapabildiği bir şeyin günlük hayatta da kolaylıkla sürdürülebileceğini düşünüyor olabilir çocuklar. Bu alana bakılması ve özellikle bu alanda çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tek başına oyunların çocuklardaki şiddet eğilimini artırması ile ilgili konuşmalar yapılmakla birlikte bu alanda daha derin araştırmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun çok önemli bir sorun olarak karşımıza gelebileceğini düşünüyorum. Dijital dünya ile gerçek dünya arasındaki farklılıkların ve ayrımların kaybolmaya başladığı bir durum yaşıyor. Bu nedenle bu alana özellikle bakıyor olmamız gerekiyor. Dijital oyunlar çocuklarımızı yalnızlaştırırken başkasına rahatlıkla ve eğlenerek zarar vermek gibi bir simülasyon yaşatıyor. Bir grup çocuğun bir akranına zorbalık yaparken bunu videoya kaydediyor olmaları aslında onların yaşanılan şeyin insani olmasından kopuşlarına yol açıyor. Onlar için TikTok ya da herhangi bir sosyal mecrada izledikleri bir şiddet gösterisine dönüşüyor. Şiddetin büyütülmesindeki en önemli sorunlarımızdan biri bunun bir bireye yapıldığını ve onun canının yandığını hissetmiyor olmamızdan gelir. Gösteri toplumu her şeyi gösteri mekanlarına sunmayı bir güç olarak görür. TikTok'ta ya da başka sosyal mecralarda izlediğimiz kimi zaman komik, kimi zaman dramatik, kimi zaman şiddet içerikli paylaşımların çoğalmasının nedeni o. Çünkü gösteri toplumu sizden aslında av ya da avcı olmanızı istiyor. Bütün bu oyunlar, av ve avcılığa dayalı oyunlar günlük hayatın içerisinde de aslında kendine aktörler bulmaya başlıyor. O nedenle dijital dünya ile gerçek dünya arasındaki ayrımları netleştirmezsek, çocuklarımızın bu alanlardan istenildiği kadar kopmasını sağlayamazsak bir süre sonra bu alanların daha çok karmaşıklaştığını göreceğiz. Televizyonda bir distopya gibi izlediğimiz televizyonda eğer bu kadar para yatırmazsanız birini öldüreceğim gibi diziler gerçek yaşamın içerisine yansıyabilir. Ve
şiddet sarmalı gerçek hayatın içerisinde bir doğallık olarak inmeye başladığında da bir süre sonra yaşamın doğalı haline gelebilir ne yazık ki. Geçmişte de çocuklar elbette ki birbirine akran zorbalığı yapardı. Özellikle ilk karşılaşma anları güç gösterme anlarıdır. Belli yaşlarda ergenlik heyecanıyla, ergenlik hormonlarının tetiklemesiyle, yaptığı davranışların sonucunu öngörememekle ilgili olarak çocuklar her çağda birbirine şiddet uygular. Mesele bunun kabul düzeyidir. Mesele bunun karşı tarafta yarattığı tahribatı anlamamız. Mesele bunun sonuçlarına katlanabilmekle ilgili bir toplumsal duruşun oluşmasıdır. Buradaki noktalar ortadan kaybolduğu için, daha önceki sohbetlerimde de hep anlattığım şey, yeni ebeveynleri çocukların akranları olduğu için, ebeveynleri tarafından bunun görülür, duyulur, bilinir olması ile ilgili bir kaygıları olmadığı için çocuklarımız bunu kendi dijital mahallelerinde bir delikanlılık gösterisi olarak sunuyorlar ve dijital mahallelerin muhtarları, kanaat önderleri aslında onları beğeniyor ya da beğenmiyor. Biz dijital dünyanın kanaat önderi kadar aileler olarak, öğretmenler olarak onların kanaat önderine dönüşmezsek bizim onların davranışlarını beğenmememizin onlar üzerindeki durdurucu etkisini kaybederiz. O yüzden saygınlığımızı yeniden kazanırsak çocuklarımızın gözünde bir başkasıyla kurdukları zorbalık ilişkisinde bizden tepki göreceklerini bilmek önemli bir durdurucu etkidir. Çünkü onlar kendi gençlik gruplarının içerisinde, çocuk gruplarının içerisinde şiddeti anında çok meşru göremeyebilirler. Kayboldukları o biz onları çok şiddetli hareketler yapmaya götürebilir. Orada birilerinin onlara sakin olması ve başkasına zarar vermenin kötülüğü üzerine onu durdurabiliyor olması gerekiyor. Biz eğer çocuklarımızı o dijital dünyadan koparabilirsek, gerçek mahallenin dostluğu, gerçek ailenin sıcaklığının içerisine alabilirsek, onlar da zaten mahalle arkadaşlarına sahip çıkmaya başlayacaklar. Çünkü abilik kültürü, ablalık kültürü diye bakarsak bunun içerdiği en önemli şey zayıfı korumaktır zaten. Abiliği ve ablayı güçsüzü ezmek üzerinden değil, zayıfı korumak üzerinden yeniden tanımlarsak, onlara ihtiyaçları olan güçlü ve kahraman insanı verebiliriz. Biz onlara kendilerini iyilik üzerinden güçlü ve kahraman hissettiremediğimiz için belki de kötülük üzerinden güçlü ve kahraman olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın iyi yönlerini görürsek, onları gerçekten görürsek iyilik taraflarıyla bize görünür olmaya çalışırlar. Bir başka çocuğa şiddet uygulayan her çocukta mutlaka kötülüğü aramayalım. Kendisini göstermeye çalışan bir çocuk var. Bir Afrika atasözü diyor ki, köyünde yeterince sevilmeyen çocuk ısınabilmek için gerekirse bütün köyü yakar. O yüzden başkasına şiddet uygulayan her çocukta geriye dönüp sevgisiz bir aile ve genel çevre görelim. Sorunu kaynağında çözemezsek çocuklarımızın birbirine şiddet uygulamasını zaten çözemeyiz.